Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte bebek kozalaklarından güneş saati yapacağız. Ben yavaş yavaş çalışmaya başladım. Bana ben kalın olmasını istediğim için 2 tane kartondan yuvarlak daire yapıyorum. Ama siz çalışmanızı ince yapmak isterseniz, tek kat yapmak isterseniz tek de yapabilirsiniz. Daha önceden kullandığım, biliyorsunuz ki, hasır bezlerim var. Eminönü'nden almıştım. Bunları internetten de satın alabilirsiniz. Birçok bu tarz kaplamalarda çok hem güzel duruyor, dekoratif duruyor, hem de gerçekten ciddi anlamda işinize yarıyor. Güzel bir çalışma arkadaşı diyebiliriz bu kumaş için. Hemen silikonla yapıştırıyoruz, kaplama yapıyoruz. Hem bu arada kullanımı çok kolay, esnek olduğu için de dediğim gibi hani güzel bir şekil alıyor. O yüzden sık sık kullanıyorum ben bu kumaşı. Kesinlikle tavsiye ederim. Daha önce soranlar olmuştu. Sadece biraz yapıştırırken dikkat edin, ince olduğu için eliniz silikonla acımasın, yanmasın. Hemen 2 tane halka yaptık gördüğünüz gibi. Ortasına bir tane ben küçük bir daire üzerine artı şeklinde ve onları da 8'e bölerek bir artı oluşturdum. Ki hani bu gördüğünüz şekli oluşturabilmem için. Doğal olarak hani yamukluk olmasın, yan kalmasın, eğri kalmasın diye. Hemen boyutlarını ayarlayıp makasla kesiyorum. Bu çöp şişler daha önce de kullandığım aletlerden. Hemen hemen hepimizin evinde vardır. Bütün bayanların mutfak ihtiyaçlarından birisi bu çöp şişler. Ama yapı marketlerde falan da temin edebilirsiniz. Hatta dediğim gibi daha önce de söylemiştim, marketlerden bile alabilirsiniz. Marketlerde bile var bu. Hemen kısalttıklarımızı da yapıştırıyoruz. Silikon biraz çabuk kuruyor bu durumda. Ya az sürmeniz gerekiyor ya da hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Ama bunun gibi ufak tefek ince işleri yaparken çok hızlı olamıyorsunuz ne yazık ki. O yüzden ben tek tek sürüp ilerlemeye devam ediyorum. Hemen biraz kurumasını bekledim. Gördüğünüz gibi güneş saatimizin şekli oluştu. Diğer hemen yuvarlağı da üzerine yapıştırıp kaplayacağım, iki tarafından da temiz bir görünüm olmasını istediğim için. Hem de bir kat daha böyle yüksek olduğu zaman daha şık duruyor. Böyle koyduğunuz yere ya da yapıştırdığınız yere düz durmasındansa bir yükselti olması daha şık bir görünüm oluşturuyor. Bu köpükleri yapı marketlerden alabilirsiniz. Aslında bu top daire şeklinde. Ben bunu tabii ki 2'ye böldüm çünkü çok kalın oluyor bütün haliyle. Yarıya bölüp başka çalışmalarınızda da yarısını kullanabilirsiniz. Kesinlikle atmayın. Ben öyle yaptım. Bir sonraki çalışmalarımda kullanacağım. Gördüğünüz gibi mini minicik kozalaklarımız var. İnanılmaz güzel, tatlılar. Onları boyuyorum rengarenk. Renk seçimi yine size kalmış. Dediğim gibi ben hemen hemen canlı olması için bütün canlı renkleri kullandım, tercih ettim. Ama siz kullanacağınız yere göre renklerini değiştirebilirsiniz. Bir tane kestanemiz var. Hemen onu boyadım, yapıştırdım yuvarlak bir şekilde. Her zaman ne yapıyoruz? Önce yerimizi belirliyoruz, daha sonra yapıştırıyoruz. Üste küçükleri yerleştiriyorum. Daha sonra bir kat daha büyüklerini çemberin etrafına sırayla ilerleyeceğim. Tam çember oluşturduktan sonra bir sonrakinin gördüğünüz gibi tam orta birleşmesine yapıştırıyoruz. Evet. Tam ortasına yapıştırdıktan sonra birbirini tamamlar bir şekilde bütün orta boşluklara ilerleyeceğiz. Burada kozalaklarınızın ebatlarını daha önceden belirleyip muhakkak renklerinizi de ona göre boyarsanız, çünkü ben ayırdım, mesela 20 tane kozalak kullanacaksam 4 rengim varsa 5-5 boyadım. Eşit bir şekilde hem renk geçişini sağlamak için hem de burada yerleştirirken hepsi aynı renge denk gelmemesi için kesinlikle siz de buna dikkat edin. Eğer benim gibi böyle çok renkli çalışacaksanız, 2 renk bile çalışacaksanız eşit derecede muhakkak boyayın kozalaklarınızı. Hemen yine bir çapraz alt boşluğuna
yapıştırarak ilerliyorum. Biraz kurumasını bekliyorum aynı zamanda. Bu arada en alt noktasına geldiğiniz zaman onu zemin üzerinde de doldurabilirsiniz. Çünkü hani o aradaki boşluk kalmazsa yapıştıracağınız alanın üzerine muhakkak yapışmayacaktır ve yüksekte kalacaktır. O yüzden hani temeli böyle üstüne oluşturduktan sonra altını küçük, daha ufak, benim gördüğünüz gibi orada daha minik kozalaklarım var. Onlarla da ekliyorum ki hani o yapıştıracağım yere dediğim gibi düz bıraksın zemini ki çıkıntı yapmasın ve yapışabilsin orası. Arada kalan boşlukları da hiç boyamadığım kahverengilerden koyuyorum. Yani normal haliyle kozalan. Çünkü zeminim kahverengi olduğu için çok uyumlu oldu. Çok güzel oldu. Aslında ilk beyaz düşündüm. Ama daha sonra ahşabımın üzerine, yani ahşap görünümlü hasırımın üzerine çok daha güzel oldu. Kendi tonundaki hali. Tam bir balkon için ideal obje diyebilirim. İnanılmaz güzel, canlı, rengi çok hoş oldu. Kesinlikle tavsiye ederim bu renklerde yapmanızı. İnanın kamerada göründüğünden daha güzel duruyor normal halinde. Ama sadece küçük bir tavsiye verebilirim size. Ben kozalakları hamken boyadım ve boyada kuruyunca üzerine birazcık daha küçülme olabiliyor. O yüzden belki kozalaklarınızı topladıktan 1-2 gün sonra yapabilirsiniz bu çalışmayı. İyicene kurumuş olur kozalaklarınız ve olduğu gibi kalır çalışmanız. Gördüğünüz gibi ipin etrafına çubukların etrafına ben ip sardım, hasır ip. Hem o aradaki iki hasırı birbirine yapıştırdığımız aradaki boşluk kapandı. Hem de böyle çok daha güzel bir tablo görünümünü aldı çalışmamız. Kesinlikle siz de böyle yaparsanız hem daha da dekoratif, daha da şık bir hal alacak. Yavaş yavaş da gördüğünüz gibi çalışmamızı toparladık diyebilirim. Hasırları da iyicene sıkıştırıp aradaki boşlukları kapattım mı tablom hazır diyebilirim. Güneş saatimiz çok güzel oldu. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa muhakkak yorumlardan bana yazın. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalardan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.